Son dönemde koronavirüse yakalanıp atlatanların ortak bir şikayeti var. Hastalığı atlatmalarına rağmen bir türlü geçmek bilmeyen öksürük. Ama öksürükle baş etmenin doğal yolları da var tabii. İzleyeceksiniz şimdi ama önemli bir hatırlatma. Bu 10 günden fazla sürüyorsa bir hekime başvurmakta fayda var. Lütfen unutmayın. Çok daha fazla boğaz ağrısı görür olduk. Omikron varyantında diğer varyantlardan farklı 3 bulgu var. Boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve öksürük. Ama inatçı bir öksürük. O inadı kırmanın doğal yolları da var. Aslında boğazdaki gıcıklanma ve öksürük için yeni şeyler keşfetmeye de gerek yok. Bildik yöntemler, bildik ürünler her zaman etkili oluyor. Bir çay bardağı suya karıştırdığınız bir çorba kaşığı elma sirkesi, hatta bunu bazen 1,5 da yapabilirsiniz ama daha fazla olmasın. 1,5 kaşık elma sirkesiyle hazırladığınız suyla gargara günde 2-3 kere yapabilirsiniz. Mesela bir tuzlu su öneriyoruz. Bir bardak, bir su bardağı ılık suya bir çay kaşığı tuz, iyotsuz tuz kattığınız zaman bunu biraz daha arttırabilirsiniz. Bununla oluşturduğunuz tuzlu suyla günde 2-3 kere gargara yapmanız boğazınızdaki pH dengesini düzenleyeceği için virüslerin ve bakterilerin orada tutunmasını yine zorlaştırıyor. Ballı karışımlar ve ıhlamur da yine şifa kaynağı besinler arasında. Şöyle gösteriyorum. Bir çorba kaşığı bala, bir çay kaşığı kadar, hatta çay kaşığımız da buradaymış. Bir çay kaşığı kadar zencefil katıp bunu bir güzel böyle karıştırıp günde 3-4 kere de yapılabilir. Macun şekline gelince şöyle. Şu kıvamı yakalamanız önemli. Ihlamuru böyle bir kapta mümkünse üzerine sıcak suyu ilave edip bir miktar demlenmesini bekledikten sonra Taze mi demlemeliyiz? taze demlemek tabii ki de önemli. Ne kadar süre devam ettikten sonra bir uzmana başvurmalıyız? Öksürük ya da boğazda gıcıklanma. Boğaz ağrısı özellikle bir günden fazla süren şu dönem için, şu dönemin özelinde kış ayları için ve özellikle bu pandemi süreci için söylüyorum. Devam ediyorsa yine siz mutlaka hekiminize danışın. Bir hafta